Savaşın derin gölgeleri altında, Türkiye'nin büyük bir çatışmanın ortasında neden yok kaldığını merak ediyor musunuz? 1940'ların başına doğru dünya iki kutba bölünmüştü. Müttefikler ve mihver devletleri. Peki Türkiye bu savaşın tam ortasında neden yer almadı? Bu sorunun cevabı yalnızca stratejik hesaplamalar değil, aynı zamanda tarihsel, sosyal ve ekonomik dinamiklerle de şekillendi. 1940 yılında Türkiye, Balkanların ortasında, savaşın eşiğinde duruyordu. Ülke, coğrafi konumu itibarıyla hem müttefikler hem de mihver devletleri için büyük bir stratejik öneme sahipti. Ancak Türkiye, savaşa katılmak yerine tarafsız bir duruş sergileme yolunu seçti. Bunun ardındaki nedenleri anlamak, hem Türkiye'nin o dönemdeki iç dinamiklerine hem de uluslararası ilişkilerin karmaşasına ışık tutacaktır. Türkiye'nin durumu, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yaşadığı yıkımın ardından gelen bir yeniden yapılanma sürecinin bir parçasıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen devrimler, ülkenin modernleşme çabalarını hızlandırmıştı. Ancak bu süreç aynı zamanda ulusal bir istikrar arayışını da gerektiriyordu. Türkiye, geçmişteki savaş deneyimlerinden ders alarak, mümkün olan en az zararla bu dönemi geçirmeyi amaçlıyordu. Savaşın patlak vermesiyle birlikte Türkiye'nin komşuları da çatışmaların tam ortasında yer aldı. Yunanistan, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkiler, Türkiye'nin stratejik kararlarını şekillendirdi. Özellikle Sovyetler Birliği'nin genişlemesi, Türkiye'nin güvenliği için bir tehdit olarak algılanıyordu. Fakat Türkiye, bu tehdidi dengelemek için çeşitli diplomatik adımlar attı ve tarafsız kalmayı hedefledi. Türkiye'nin savaşa katılmaması için bir diğer temel neden de ülkenin ekonomik durumuydu. Savaş, dünya genelinde ticaret yollarını kesmiş ve ekonomik durgunluğa yol açmıştı. Türkiye, kendi ekonomik istikrarını sağlama çabası içinde savaşa girmeyi riskli buldu. Türkiye'nin savaş dönemi stratejisi, dış siyaseti ve iç dinamikleri arasında bir denge kurma çabasıydı. Peki Türkiye bu dengeyi nasıl sağladı? Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun liderliği altında yapılan diplomatik görüşmeler, Türkiye'nin savaş süresince nasıl bir yol izleyeceğini belirledi. 1943 yılına gelindiğinde Türkiye'nin tarafsızlık politikası hem müttefikler hem de mihver devletleri tarafından kabul görmeye başlamıştı. Ancak bu durum, Türkiye'nin uluslararası arenada daha fazla etkinlik kazanmasına da olanak tanıdı. Çatışmanın doruk noktasına ulaştığı 1944 yılına geldiğimizde, Türkiye, stratejik olarak yine de askeri bir taraf olmayı istemiyordu. O dönemde Türkiye'nin askeri gücü daha çok ülke içindeki istikrarı sağlama amacı taşıyordu. Hükümet, ordunun modernizasyonunu ve güçlendirilmesini hedefliyordu. 1945 yılına, yani savaşın sona erdiği döneme geldiğimizde, Türkiye artık dünya sahnesinde farklı bir konumda duruyordu. Savaşın sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin izlediği tarafsızlık politikası, ona uluslararası ilişkilerde bir avantaj sağladı. Ancak bu avantaj, aynı zamanda iç siyasette de bazı tartışmalara yol açtı. Bazı tarihçilere göre, Türkiye'nin bu duruşu, ilerleyen yıllarda Soğuk Savaş döneminde NATO'ya katılımını kolaylaştırdı. Sonuç olarak, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki yokluğu sadece stratejik bir karar değil, aynı zamanda geçmişten gelen derin tarihsel izlerin bir sonucuydu. Savaşın ardından Türkiye'nin uluslararası konumu güçlendi. Fakat bu süreç her zaman pürüzsüz bir şekilde ilerlemedi. Bugün bu tarihsel olayları anlamak sadece geçmişi değil, bugünü de şekillendiren dinamikleri anlamak adına büyük bir önem taşıyor. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki duruşu, ulusal kimlik arayışının ve stratejik hesaplamaların bir yansımasıydı. Bu durum hem geçmişin hem de bugünün Türkiye'sini şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır. İki dünya arasında sıkışmışken, Türkiye'nin o karanlık dönemde nasıl bir istikrar politikası izlediğini anlamak oldukça derin bir araştırmayı gerektiriyor. O yıllarda ülkede yaşanan iç dinamikler ve toplumsal dönüşüm, savaşın gidişatını etkileme potansiyeline sahipti. Atatürk'ün mirası olan modernleşme hamleleri, toplumda yeni bir kimlik arayışını destekliyordu. Bu süreçte türdeş bir ulus oluşturma çabası, Türkiye'yi dış politikada daha temkinli adımlar atmaya yönlendirdi. 1940'ların başında Türkiye'nin tarafsızlık kararı aynı zamanda güçlü bir diplomasi yürütme gerekliliğini de beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu bu denklemi çözmek için yoğun bir çaba sarf etti. O dönemde Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri, ekonomik işbirlikleri ve ticaret yolları açısından dikkatle yönetiliyordu. Bunun yanı sıra İngiltere ve Fransa ile olan münasebetler Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştiriyordu. Bu durum, Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bir ekonomik çıkarlar bütünü çerçevesinde hareket ettiğini ortaya koyuyordu. Daha sonra gelen yıllarda, Türkiye'nin tarafsızlığı müttefik devletlerin gözünde, ülkenin savaş sonrası uluslararası düzen için nedenli önemli bir aktör olabileceğinin de bir göstergesi oldu. Türkiye,
savaşın sona ermesinin ardından Batı ile olan ilişkilerini güçlendirmek için gerekli adımlar attı. Ancak bu süreç yine de iç politikada bazı gerilimleri doğurdu. Hükümetin tarafsızlık politikası muhalefet tarafından eleştiriliyordu. Zira birçok kişi Türkiye'nin savaşta aktif rol alarak ulusal çıkarlarını daha iyi koruyacağını düşünüyordu. Savaş sonrasında yaşanan sosyoekonomik değişimler Türkiye'nin uluslararası düzlemde artan önemini pekiştirdi. Ülke hem coğrafi konumu hem de sağladığı istikrar ile yeni bir dünya düzeninde kendine yer bulmayı başardı. Ancak bu yeni dönemde de geçmişten gelen izlerin silinmediğini görmekteyiz. Türkiye, savaşın ardından Soğuk Savaş döneminde NATO'ya katılarak Batı ile olan ilişkilerini derinleştirdi. Oysaki tarih boyunca yaşadığı çatışmalar ve askeri müdahaleler Türk toplumunun kolektif hafızasında derin izler bırakmıştı. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık duruşu sadece bir strateji değil, aynı zamanda bir kimlik arayışıydı. Bu noktada köklü tarihsel deneyimlerin ve ulusal travmaların etkisi göz ardı edilemez. Geçmişte yaşanan kayıplar, Türkiye'yi daha temkinli bir dış politika izlemeye yönlendirmişti. Savaş sonrası dönemde ise bu güçlenme ve uluslararası tanınma, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri haline geldi. Sonuçta Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki yokluğu, karmaşık bir denklemi çözme çabasının ürünüdür. Tarih, bu dönemi anlamanın anahtarıdır ve her bir adım bugünümüzü de etkileyen sonuçlara yol açmıştır. O dönemin derin izlerini taşırken, Türkiye'nin bugünkü konumu, geçmişin miraslarıyla şekillenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'nin savaştan çıkardığı dersler, uluslararası ilişkilerde nasıl bir oyun kurucu olabileceğinin de ipuçlarını veriyor. Sonuç olarak, tarihsel olayları anlamak sadece bir dönemle sınırlı kalmayıp, bugün ve geleceğimize de ışık tutuyor. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığının ardında yatan bir diğer önemli dinamik de iç politikadaki denge arayışıdır. O dönemde siyasi sahne, farklı grupların ve ideolojilerin çatıştığı bir alan haline gelmişti. Milliyetçi duyguların ve ulusal kimlik arayışlarının öne çıkması, hükümeti daha dikkatli adımlar atmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Türkiye, savaşın getirdiği belirsizlikler arasında kendi kimliğini bulma çabası içindeydi. Atatürk'ün modernleşme hedefleri, toplumsal değişimle birlikte ulusun bir bütün olarak hareket etmesini sağlamak adına önemli bir zemindi. Savaş döneminde, Türkiye'nin içindeki farklı toplumsal katmanlar arasında yaşanan gerilimler, dışarıda izlenecek stratejinin biçimlenmesinde etkili oldu. Hükümet, muhalefetin tepkilerini dikkate alarak tarafsızlık politikasını güçlendirmek için çeşitli adımlar attı. Örneğin, Genç Türkiye Cumhuriyeti, dış politikada sahip olduğu kaynakları diplomatik becerileriyle birleştirerek hem iç barışı korumayı hem de uluslararası arenada saygınlık kazanmayı hedefliyordu. Bu süreç, Türkiye'nin askeri gücünü ve ekonomik potansiyelini artırma çabasıyla da desteklendi. Aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi konumu da onu stratejik bir oyuncu haline getiriyordu. Karşısında iki büyük güç olan Almanya ve Sovyetler Birliği bulunuyordu. Bu durum, Türkiye'nin dış politikada denge sağlama yeteneğini zorunlu kılıyordu. Türkiye'nin o dönemdeki liderliği, bu karmaşık ilişkileri yönetme konusunda dikkatli bir yol izledi. Nihayetinde savaşın sonunda Türkiye hem müttefiklerin hem de mihver devletlerinin gözünde elini güçlendirdi. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki konumunu pekiştiren bir başka faktördü. Savaş sırasında uygulanan tarafsızlık politikası, Türkiye'nin uluslararası düzlemdeki varlığını güçlendirdiği gibi aynı zamanda iç politikaya da yansımaları oldu. Hükümetin kararları, toplumda bazı kesimlerin hoşnutsuzluğuna neden olurken, diğerleri tarafından da desteklendi. Dış politikada atılan her adım, iç siyasette yeni tartışmaların doğmasına sebep oldu. Özellikle Türkiye'nin savaşta aktif bir rol almamasının eleştirildiği noktalar, toplumsal kutuplaşmayı artırdı. 1945 sonrasında ise bu tartışmalar derinleşerek devam etti. Türkiye, Soğuk Savaş döneminin dinamiklerine hazırlıklı olmayı hedefleyerek NATO'ya katılım sürecini hızlandırdı. Ancak bu, geçmişten gelen travmaların ve kaygıların silindiği anlamına gelmiyordu. Aksine, Türkiye, uluslararası alandaki bu yeni konumunu tarihsel tecrübelerden süzdüğü derslerle yeniden şekillendirdi. Tarafsızlık, yalnızca bir strateji değil, aynı zamanda bir kimlik arayışıydı. Her bir adım, yeni bir dünya düzeninde yer bulma çabasını temsil ediyordu. Sonuç itibarıyla Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki yokluğu, yalnızca bir savaş stratejisi meselesi değil, aynı zamanda bir ulusun kendini bulma yolculuğuydu. Bu tarihsel süreç, gelecekteki uluslararası ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Bugün Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu, bu geçmişin mirasıyla doludur. Savaş dönemi deneyimleri, gelecek nesillere önemli dersler bırakırken, bu dersler, ulusal kimliğin ve uluslararası duruşun nasıl evrileceği konusunda da düşünmemizi sağlıyor. Türkiye'nin bu tarihsel yolculuğu sadece geçmişe ışık tutmakla kalmayıp,
bugünün ve yarının dünyasında da nasıl bir aktör olabileceğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığı yalnızca bir diplomatik strateji değil, aynı zamanda bir varoluşsal sorgulama sürecidir. Ülke, savaşın getirdiği belirsizlikler arasında kimliğini bulmaya çalışırken, ulusal travmalar ve tarihi deneyimler de bu kimlik arayışında belirleyici oldu. Atatürk'ün modernleşme hedefleri, toplumun kolektif hafızasında yer etmiş olan geçmişle yüzleşme ve bu geçmişten ders çıkarma çabasını içeriyordu. Bu nedenle Türkiye'nin tarafsızlık politikası sadece bir dış politika tercihi değil, aynı zamanda iç politikadaki dinamiklerin bir yansımasıydı. Dönemin siyasi atmosferinde milliyetçi duygular ve ulusal kimlik arayışı, hükümetin daha temkinli adımlar atmasına neden oldu. Bu süreçte Türkiye'nin coğrafi konumu iki büyük güç arasında kalmasını zorunlu kılıyordu. Almanya'nın askeri gücü karşısında Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikaları Türkiye'yi denge sağlama konusunda daha dikkatli olmaya yönlendirdi. Ülkenin dış politikasını şekillendiren faktörler arasında bu denge arayışı önemli bir yer tuttu. Tarafsızlık politikasının uygulanması, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki itibarını arttırmanın yanı sıra iç politikada da tartışmalara yol açtı. Hükümetin aldığı kararlar toplumun farklı kesimlerinde hoşnutsuzluk yaratırken bazı gruplar tarafından destekleniyordu. Bu durum, Türkiye'nin savaşta aktif bir rol alması gerektiğini düşünen muhalefetin yükselmesine zemin hazırladı. İçindeki farklı toplumsal katmanlar arasında yaşanan bu gerilimler, dış politikadaki her adımın iç siyasette yeni tartışmalar doğurmasına neden oldu. 1945 sonrasında ise Türkiye'nin uluslararası konumu daha da önemli hale geldi. Savaşın sona ermesiyle birlikte dünya yeni bir denge arayışına girdi. Türkiye, bu süreçte kendisini yeni bir dünya düzeninde nasıl konumlandıracağını düşünmeye başladı. NATO'ya katılım süreci, ülkenin uluslararası arenada daha etkin bir aktör olma hedefinin bir parçasıydı. Ancak bu, geçmişte yaşanan travmaları ve ulusal kaygıları silmek anlamına gelmiyordu. Tam tersine, Türkiye, tarihi deneyimlerinden çıkardığı derslerle bu yeni konumunu şekillendirdi. Kimlik arayışı ve ulusal bütünleşme, Türkiye'nin savaş sonrası dönemdeki politikalarının merkezine yerleşti. Tarafsızlık belki de bu arayışın bir sonucuydu. Çünkü Türkiye, hem iç barışı sağlamak hem de uluslararası alanda saygınlık kazanmak için dengeleyici bir strateji izlemek zorundaydı. Her adım, ülkenin geleceğini şekillendiren bir tuğla gibiydi. Bu bağlamda, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki yokluğu, sadece bir savaş stratejisi değil, aynı zamanda bir ulusun kendi kimliğini bulma çabasıydı. Tarih, bu karmaşık süreçlerin anahtarıdır. Ve her adım, yalnızca geçmişin yansıması değil, bugünün ve yarının dünyasında nasıl bir aktör olunabileceğinin de bir göstergesidir. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığı, geçmişin mirasıyla şekillenirken, aynı zamanda gelecekteki uluslararası ilişkilerin nasıl evrileceğine dair de önemli ipuçları sunmaktadır. Bu tarihsel yolculuk, sadece geçmişe ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda bugünkü konumun anlaşılmasını sağlayarak daha derin bir anlayış geliştirmemize yardımcı olacaktır. Sonuç itibarıyla, Türkiye'nin savaş yıllarındaki duruşu, sadece bir dış politika tercihi olmaktan öte, savaşın getirdiği zorluklarla baş etme, kimlik bulma ve uluslararası arenada kendine yer edinme çabasının bir yansımasıdır. Bu süreç, ulusal kimliğin ve uluslararası duruşun nasıl evrileceği konusunda düşünmemizi sağlarken, gelecekteki nesillere de önemli dersler bırakmaktadır. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık durumu, yalnızca bir siyasi strateji değil, aynı zamanda bir ulusun kendi kaderini belirleme çabasının derin bir yansımasıdır. Bu süreç, ulusal kimliğin inşasında tarihsel travmalarla yüzleşme ve uluslararası dinamikler arasında denge kurma arayışını içermektedir. Türkiye, savaşın patlak vermesiyle birlikte hem iç dinamiklerinde hem de dış ilişkilerinde yaşanan belirsizliklerle başa çıkmak zorunda kaldı. Halka mal olmuş bir özdeyiş vardır. Savaşta kaybeden sadece askerdir. Türkiye, bu çatışmanın ortasında ne asker ne de taraf olmayı tercih etti. Bunun yerine ulusal çıkarları doğrultusunda bir denge politikası izlemeyi seçti. Bu dönem, Türkiye'nin kendi içinde de birçok tartışmayı beraberinde getirdi. İç dinamiklerdeki farklı görüşler, hükümetin tarafsızlık kararını eleştiren grupların oluşmasına neden oldu. Milliyetçi duyguların ön planda olduğu bir toplumda, savaşın getirdiği tehdit algısı, bazı kesimlerin Türkiye'nin aktif bir rol alması gerektiğini düşünmesine yol açtı. Ancak hükümet, geçmişte yaşanan savaşların hatıralarını ve ulusun maruz kaldığı acıları unutmadan daha temkinli bir yaklaşım sergilemekte kararlıydı. Savaş süresince Türkiye'nin konumu stratejik anlamda önemli bir avantaj sağladı. İki büyük güç arasında sıkışmış olan ülke, hem Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarından hem de Almanya'nın askeri gücünden etkilenmeden varlığını korumaya çalıştı. Bu durum, Türkiye'nin dengeleyici bir aktör olarak ortaya çıkmasını sağladı.
Ancak bu denge yalnızca dış politikada değil, iç politikada da önemli etkiler yarattı. Toplum, ulusal kimliğin yeniden inşası sürecinde savaşın getirdiği belirsizliklerle nasıl başa çıkacağını tartışmaya başladı. Her kararda geçmişten gelen dersler ve ulusun geleceği arasında bir köprü kurma çabası ön plandaydı. Tarafsızlık bir tür varoluşsal sorgulama haline dönüştü. Türkiye, uluslararası alanda daha fazla etkili olabilmek için bu süreçte yalnızca bir dış politika yürütmekle kalmadı. Aynı zamanda uluslararası ilişkilerin nasıl evrileceği üzerinde de durdu. Savaş sonrası dünya düzeninin şekillendiği bu dönemde Türkiye, kendi kimliğini bulma çabalarında önemli bir dönüşüm yaşadı. Ülkede kimlik arayışı ve ulusal bütünleşme çabaları, dış politikayla iç politikanın birbirini etkilediği karmaşık bir tablo oluşturdu. 1945 sonrasında Türkiye'nin uluslararası konumu daha da belirginleşti. Savaşın sona ermesiyle birlikte dünya yeni bir denge arayışına girdi. Türkiye bu süreçte NATO'ya katılımını hızlandırarak uluslararası arenada daha etkin bir aktör olma hedefini benimsedi. Ancak tarihin derin izleri hala zihinlerdeydi. Yaşanan travmalar ve korkular yeni bir dünya düzeninde kendini bulma çabalarını etkiledi. Her bir adım geleceğin şekillenmesinde bir tuğla gibiydi ve Türkiye bu süreçte ulusal kimliğini yeniden inşa etme çabasındaydı. Sonuç olarak Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki yokluğu yalnızca bir savaş stratejisi değil, aynı zamanda bir varoluş yolculuğudur. Bu yolculuk, ulusal kimliğin ve uluslararası duruşun nasıl evrileceğini sorgulamamıza neden olurken, tarihsel deneyimlerin ışığında geleceğe dair önemli ipuçları sunmaktadır. Savaşın getirdiği zorluklarla başa çıkmak, sadece bir dış politika tercihinin ötesinde bir ulusun kendi kimliğini bulma çabasıdır. Bu karmaşık sürecin tüm dinamikleri, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde nasıl bir aktör olabileceğini ve gelecekte ne tür zorluklarla karşılaşabileceğini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Geçmiş, bugünün ve yarının dünyasında nasıl bir yönelime sahip olacağımızı belirleyen bir ayna gibidir. Türkiye'nin tarihsel yolculuğu sadece bir ülkenin geçmişini değil, aynı zamanda geleceğini de şekillendiren bir hikayedir.